Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz sevimli peçetelik için hazırladığım koltuk şeklindeki kılıfı anlatacağım. Böyle çok tatlı, sevimli bir şey oldu. Üzerindeki bütün bu süslemeleri dikerek monte ettim. Dolayısıyla çok kolaylıkla yıkanacak şekilde kirlendiği zaman böyle çıkarılıp yıkanacak. Kutu bittiğinde yeni kutu kolaylıkla takılacak ve kullanılacak. Çok sevimli. Yapılışı da gayet kolay. Böyle bir çalışma oldu. Evet. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, kullanacağım malzemeler bunlar. Öncelikle kutum böyle bir kutu. Şöyle ölçülerini vereyim. Standart zaten. 11 santim eni var. Böyle 22,5 santim kadar da uzunluğu var. Şöyle yüksekliği de 5 santim yüksekliğinde. Evet. Şimdi ben bu kutuya göre yapacağım. Çeşitli markaların aynı bu ölçülerde birçok peçete marka kutuları var. Fakat bu kutuların daha böyle geniş, daha yüksek modelleri de var. Hani bu peçete kutularının. Onlar için de bu modeli uyarlayabilirsiniz. Aynı şekilde örülecek. Evet, kullanacağım iplik de şöyle bir iplik. Bu evde kalan ipliklerden bir hırka örmüştüm bununla. Nakovizon simli bu. Orta kalınlıkta bir iplik. O hırkayı da şimdi göstereceğim. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Videosu var kanalımda. Evet, bu da kullanacağım tığ 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Biraz da elyaf kullanacağız bir miktar. Evet, bahsettiğim hırka da bu arkadaşlar. Birkaç video öncesinde bulabilirsiniz. Bunun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz bu hırkayı da örebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi başlıyoruz. Zincir çekerek. Evet, 13 zincir çekiyorum. Şöyle sıkmadan elimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Şu üçüncü zincire batıyorum. Sık iğne. Bir tane sık iğne yaptım. Onun yanına ikinci sık iğne. Modelimiz hep böyle sık iğne olacak arkadaşlar. Evet, iki tane yaptım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincirle dönüyorum. Bu kez şu kısımlara değil, şu arkadaki kısma batıyorum. Aynen tığ işi lastik yapar gibi şu arkaya batıyorum. Aynı şekilde 13 sık iğne. Evet, şuraya değil, bakın. Şu ilmeğe batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 13 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi yine bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine şu ilk ilmeğe batıyorum ve arkadan böyle 1, 2, 3. Evet, bu şekilde devam edelim. 13 sık iğne olarak şöyle şu kutunun
şöyle bakın, etrafını böyle komple şu yanlarını dolanacak şekilde şöyle yapıyoruz. Şu şekilde bütün yanlarını dolanacak şekilde öreceğiz. Evet, ben ördüm şerit olarak arkadaşlar. 148 sıra ördüm ama sizin hani kullandığınız ipinize, elinizin sıklığına göre bu sıra sayısı değişir. Önemli olan burada şöyle bunun etrafını dönecek şekilde olması. Şöyle bakın. Evet, şöyle çevrelediğimizde hiç germeden şöyle çevrelediğimde bakın şöyle bir miktar boşluk kalıyor. Bu da bu örgünün germe payı olacak şekilde ayarlayın bunu. Bakın şöyle hiç germeden tuttuğumda şu kadar boşluk kalıyor. Bunu dikerken şöyle yaptığım için bir miktar gerilme sağlamış oluyoruz. Daha düzgün duruyor bu şekilde. Evet. Bunu tamamladıktan sonra şimdi üst parçayı öreceğiz. Şu şekilde. Üst parçayı örüp kenarlardan dikeceğiz. Sonra koltuğun arka kısımları ve kol kısımlarına gelecek sıra. Evet, şimdi koltuğun üst kısmı için başlıyorum. 26 tane zincir çekeceğim. Yine elimi sıkmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zincir. Evet. Yine 1, 2 zincir çekiyorum ve şu üçüncü boşluğa batıyorum. 26 tane sık iğne yapıyorum. Aynen burada yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bu şekilde ördüm. 26 ilmek, toplam 18 sıra ördüm. Şöyle şuraya gelene kadar bakın, kutunun şurada bir şeyi var. Delik şuradan başlıyor, ortadaki açıklık. Şu kısma kadar örüyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde ördüm. Şimdi bu noktadan sonra iki parçaya ayrılacak. Şuraya kadar kısmı örüp böyle gideceğim. Sonra diğer kısmı örüp şöyle devam edeceğim. Ortadan 4 tane ilmek ayırdım. 1, 2, 3, 4 ilmek. Kenarlarda 11 ilmek kaldı. 11 ilmeği dümdüz buradan öreceğim. Sonra ipimi keseceğim. Buradan 11 ilmeği dümdüz öreceğim. Sonra ilmekleri birleştirip bu parçayla bitireceğiz. Şimdi devam edelim. Şöyle bir zincir. Evet. Yine arkalara batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şu ayraç koyduğum sonuncusu 11. Evet. 11, 11 daha 22. Ortada da 4 tane vardı. 26 ilmeğe böyle ulaşmış oluyoruz. Bir zincirle dönüyorum. Yine ilk ilmeğe batıyorum. Evet. 11 ilmek olarak bu şekilde devam edelim. Evet. Bu şekilde 11 ilmeği 16 sıra ördüm. Şöyle şuraya geldi. Şimdi aynı şekilde şuradan öreceğim. Şuradan. Evet. Şu iğnenin takıldığı yerden başlıyorum. Yine 11 ilmek
şekilde devam edelim. Evet, diğer tarafı da ördüm. Şöyle. Evet, her iki tarafı da 17 sıra ördüm. Yani şuraya gelecek kadar. Şimdi şu ara kısma bir 4 zincir ekleyeceğiz. Şuradan ipi keseceğim. Şöyle. Evet. 4 ilmek boşluk bıraktığımız için 4 zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Evet. Bu tarafla birleştiriyorum. İpimizi koparıyoruz. Şimdi normal başlangıçta yaptığımız gibi 26 ilmek olarak buradan bu kısmı öreceğiz. Evet. Buradan başlıyorum. Şöyle. Yine arka ilmeklere batarak evet, kaç ilmek yaptık sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 11 ilmek burada ördük. Şu araya 4 ilmek yapıyorum. Şöyle 4 zincir vardı. 1 2 3 4. Şimdi normal buradan devam edeceğim. 11 ilmek olarak. Evet. Devam edelim. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi koltuğun oturma bölümünü de tamamlamış olduk. Böyle. Şöyle bakın. Evet. Şimdi kolçaklara geldi sıra. Şimdi bundan 3 tane yaptım ben. Dördüncüyü de birlikte yapalım. Evet, şimdi sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Evet. Üçlü trabzan. 1 2 3 zincirle başladım. Üçlü trabzan yapıyorum. 16 tane. 2 oldu. 3 4 5 6 16 tane dolduralım. Evet, 16 tane yaptık. Şimdi birleştiriyorum. Bu şekilde kolçaklarında uç kısımlarına geçireceğimiz daireleri hazırladık. Şöyle çapını vereyim. Şöyle bakın. 3 santim çapında daireler oldu. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Evet, kolçakları da bu şekilde ördüm. Aynen 26 ilmek başladım. Bu şekilde dümdüz ördüm. Şimdi kaç santim olmuş bakalım. 9 santim arkadaşlar. Şöyle 9 santim ördük. Evet. Şimdi devam edelim.
Şimdi koltuğun sırt kısmına geldik. Evet, 19 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine elimi sıkmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Evet, 19 zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum ve hemen ikinci zincire batıyorum. 19 tane sık iğne olacak. Bu birinci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Evet. Şimdi direkt arttırmaya başlıyorum. Şu orta kısmından arttıracağız. Hani arka şu koltuk kısmının arka bölümü şöyle yuvarlak gelsin diye arttırma yapıyoruz. Evet. Bir zincirle döndüm. Bu sırada 9 tane öreceğim. Sonra ki gelen sık iğneye çift batacağım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi şu ilmeğe çift batacağım. Bir tane battım. Yine aynı yere bakın. Bir tane batıyorum. Şimdi yine 9 tane örmeye devam edelim. Sonuna kadar 9 gidecek. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Şimdi dönüyoruz. Her sırada böyle ortadan çift batacağız. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi bir önceki sırada 9 örüp artırmıştım. Şimdi 10 örüp artıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ördüm. Ortadakini şimdi ilk gelen ilmeğe çift batıyorum. Bir battım, yine aynı yere bakın, çift. Ve şimdi tekrar bütün ilmeklere tek batarak sıra sonuna geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi yine bir zincir çekip dönüyorum. Bu kez 11 tane örüp ondan sonra gelen ilmeğe çift batacağız. Ondan sonraki sırada 12 tane örüp ondan sonraki ilmeğe çift batacağız. Böyle böyle 12 ilmek arttırmış olacağız arkadaşlar. Yani 12 sıra örmüş olacağız. Evet, bu şekilde 12 ilmek artırınca 19 ilmekle başlamıştık. İlmek sayımız 31 ilmeğe çıkmış olacak. Evet, şimdi devam edelim. 11 ilmek sonra arttıracağız. Evet, 1 2 3 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ördüm. Bu ilmeğe çift batıyorum. 1 2 battım. Sıra sonuna kadar
gidiyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim. 11 ör çift bat, 12 ör çift bat, 13 ör çift bat şeklinde 12 kez arttırmış olacağız. Evet, 12 kez arttırdık. 31 ilmeğe çıkardık bu ilmek sayısını. Şimdi dümdüz hiç arttırmadan öreceğiz. Onu da 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. 10 sıra hiç arttırmadan dümdüz öreceğiz. Evet. Şöyle başlıyorum. Normal dümdüz örmeye devam ediyorum. 10 sıra bu şekilde öreceğiz. Evet, 10 sırada şu şekilde hiç arttırmadan dümdüz ördük. Şimdi buradaki eksiltmelerin aynısını burada da böyle eksilterek gideceğiz. Burada 31 ilmek vardı. Bir ilmeği çıkaralım. Ortada olan ilmek olacak. 15 15. Yani 15 ilmek buradan örüp geleceğiz. 16. ilmek ve 17'yi çift alacağız. Sonra sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıra sonunda kalan ilmek sayısı önemli değil arkadaşlar. Önemli olan burada eksiltme sırasında işte kaç ilmeği kaç ilmek ördükten sonra eksilteceğimiz. Şimdi 15 ilmek ördükten sonra gelen 2 ilmeği eksiltiyoruz. Sırayı bitiriyoruz. Sonra buradan başlayınca bu kez 14 ilmek ördükten sonra gelen 2 ilmeği bir alarak eksiltiyoruz. Sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Sonra buradan tekrar bu kez 13 ilmek ördükten sonra gelen 2 ilmeği kesiyoruz. Sonra sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, bu şekilde örerek modelimizi şöyle eksiltmeye devam edelim. Evet, arka kısmı da bitirdik. Şöyle bakın, katlandığında şöyle duruyor. Siz dilerseniz bunu dümdüz olarak da örebilirsiniz. Şurada 31 ilmeğe çıkmıştık. 31 ilmeklik bir düz parça örebilirsiniz. Böyle yuvarlak yapmak zorunda değilsiniz. Böyle daha hoş oluyor diye bu şekilde yaptım. Evet. Şimdi 19 ilmek olarak başlamıştık. 19 ilmek olarak bitirdik. Burada yaptığımız işlemlerin aynısının simetriğini burada yaptık. Bu sefer eksiltme olarak yaptık. Evet. Şimdi bunun etrafını dikeceğiz. İçine elyaf dolduracağız ve koltuğa dikeceğiz. Evet, şimdi sırasıyla ördüğümüz parçaları birbirine dikeceğiz. Önce şu yan parçayı dikelim. İki ucunu şöyle birleştiriyoruz. Bütün bu dikerken tersinden dikeceğiz parçaları. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, şimdi alt ve yani üst parça ve yanları bu şekilde iğneledim. Bu arada bu örgü tersi arkadaşlar. Tersinden dikiyorum. Sonra çevireceğiz. Siz kendi ipliğiyle dikerseniz daha iyi olur. Benim ipim bitti maalesef. Evet. Bu şekilde ince ince dikelim. Evet, kenarlarından diktik. Şöyle düzünü çevirelim. Evet, bu şekilde. Şimdi şu parçayı dikeceğiz. Evet, sırt parçasını da bu şekilde tersten diktim bakın. Evet, şöyle düzünü çevirelim. Şunu bir çıkarayım iğneyi. Şu ortadan bu kısmı açık bıraktım. Çünkü elyaf geçireceğiz içine.
Evet, içine bir miktar şöyle şuradan elyaf alalım. Şu ip dışarıda dursun. Evet, iyice dolduralım elyafı. Evet, elyafı doldurduk böyle. Şimdi açık kalan kısmı da dikelim. Evet, şimdi de koltuğun bu kolçaklarını dikiyoruz, kol kısımlarını. Evet, önce bu iki ucundan birbirine böyle dikeceğiz. Evet, kolçakları da bu şekilde diktik. Şimdi buradan elyafı dolduracağız. Yalnız önce düzüne çevirelim. Evet. Şimdi şu kolçağın iki uç tarafına, hem bu tarafa hem de bu tarafa şöyle düzgün durması için bir yoğurt kabından böyle daireler keseceğim. Şöyle şunun ölçüsünde şöyle yerleştirelim. Üzerine çiziyorum. Evet, böyle daireleri oluşturalım. Evet, şimdi daireleri keselim. Şöyle. Evet. Bu mukavva yerine bunu koymak daha mantıklı. Çünkü yıkanabilir. Sonuçta yıkayarak kullanacağımız bir ürün. Ben örgü kasketlerde filan da bu yoğurt kaplarını kullanıyorum. Terek kısımlarında. Evet, bu şekilde daireleri kesip çıkartalım. Evet, daireleri kestik. Şimdi bunu şöyle dip kısmına yerleştiriyoruz. Düzgünce. Tam ortalayacak şekilde. Evet. Şimdi elyafımızı dolduralım. Evet, tamamen dolduralım. Evet, tamamen doldurduk. Bakın bu kısım böyle düz kaldı bu plastik daire sayesinde. Diğer kısmına da aynı şekilde geçireceğiz. Şöyle. Şu şekilde yerleştireceğiz ve hemen üstüne şunu dikmeye başlayacağız. Şöyle. Evet, bu şekilde dikelim. Evet, parçalarımız hazır. Şimdi koltuğun üstüne bunları dikerek birleştireceğiz. Bu yaslanma kısmı şöyle. Bunlar da kol kısımları. Şöyle bakın, şuraları gayet düz bir yüzey oluştu. Plastik koyduğumuz için. Evet, bu şekilde dikerek birleştireceğiz. Önce sırt kısmından başlayalım. Şöyle ortalayalım. Şu şekilde. Şurada 1 2 3 diş var. Burada da 1 2 3. Evet. Bu şekilde kendi ipliğiyle şöyle önce ortadan başlayacağım. Düzgün durması için.
Evet. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Koltuğun sırt kısmını diktim. Hem buradan bir sıra diktim hem de döndüm bu taraftan. Şimdi kolçakları dikeceğiz. Aynı şekilde şöyle yerleştirip yerleştirdiğimizde önce şuradan dikeceğiz. Sonra bir de şu iç taraftan dikeceğiz. Şurayla birleştireceğiz ve koltuğumuz hazır olacak. Süslemelere geçeceğiz. Evet, parçaları diktik arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şöyle. Evet. Şimdi alt kısma bir çalışma yapacağız. Şu şekilde. Evet. Şimdi şu kenarlardan tutuyorum. Şu kutuyu çıkaralım. Evet, şimdi başlayalım. Şöyle köşeden başlıyoruz. Kafes çalışması yapacağız alt kısmı için. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle başlıyorum. Pardon, 6 zincir. Evet, 6 zincir çektim. Şöyle 1, 2 tane örnek atlıyorum. Hemen yanındakine üçlü trabzan. Yine 1, 2, 3 zincir. Şöyle 1, 2 örnek atlıyorum. Yanındakine üçlü trabzan. Evet, bu şekilde kafes çalışması yapacağız arkadaşlar. 2 sıra yapacağız. Evet, koltuğumuz hazır. Bu şekilde. Alt kısmına da böyle. Evet, şöyle zincir çektim. İçinden geçirelim. Şöyle son sırasının. Evet, bu şekilde büzdürüyoruz. Kenarlarını böyle oturtarak. Evet, bu şekilde yıkayacağımız zaman çıkarıp yıkıyoruz. Evet, öyle. Şimdi üzerinin süslemesi için şöyle minik bir yastık yaptım arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle 2 tane 16 ilmekten oluşan bir sık iğne örgüsü yaptım. Şöyle kare şeklinde, şöyle katladığınızda kare şeklinde oluyor. 2 parça. Bunu dikip arasına elyaf geçirip ortadan inci dikip böyle bir kırlent, şöyle dantel kullandım. Evet, şu kenarlara şu inci taşlardan dikeceğim. Şöyle tabii öyle dikmek zorunda değilsiniz. Hani bu şart değil. Şöyle şu şekilde iğneyle dikeceğim bunları şöyle. Sonra etek ucuna da şöyle bir hani böyle fırfır gibi şöyle danteli dikeceğim. Evet, ondan sonra proje tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, koltuk peçeteliğimiz hazır bu şekilde. Bunları da diktim kenarlarından, bakın şöyle iğneyle. Bunu da buraya diktim. Şu danteli. Evet, sonuçta yıkanacağı için hani çıkarılıp dikiş olması gerekiyor. Yapıştırma olmaz. Şu yastıkları da buraya sabitledim. Arkadan diktim. Evet. Bu şekilde kirlendiği zaman ya da kutuyu değiştireceğimiz zaman şu alttan söküp değiştiriyoruz. Tekrar takıyoruz. Çok tatlı, böyle dekoratif, şık bir çalışma oldu. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.